Herkese selamlar. Yeni bir yüksek potansiyelli hisse videosuyla da karşınızdayız. Yüksek potansiyelli hisse video serimize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında, teknik analizin bize sağladığı öngörülerle, tecrübelerle biz analiz yapıyoruz. Başka herhangi bir veriye dayanmıyoruz. Temel olarak dediğim gibi bu hisseleri araştırmak isterseniz temel olarak incelersiniz. Ben şahsen videolarda size temel olarak bilgi vermiyorum. Onun için kendi araştırmanızı yapmak isterseniz hisse hakkında, merak ettiyseniz, ilginizi çektiyse temel olarak bakarsınız, incelersiniz hisseyi. Şirketin durumuna, karlılığına vesaire bakarsınız. Ona göre takip etmek isterseniz takip edersiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ben şahsen dediğim gibi temel olarak herhangi bir bilgi vermiyorum. Sadece teknik analizde ne tür yükseliş potansiyelleri var, hangi hedefler var, hangi seviyeler önemli onu sizinle paylaşıyorum. Yani teknik analizi bir kitap olarak kabul edebiliriz ki ben o kitaptan size okuyorum. Teknik analiz ne diyorsa ben size onu söylüyorum. Bir de tecrübelerim doğrultusunda size bilgi veriyorum. Yaptığım sadece bu. Onun için yorum yapmadan önce videonun tamamını izleyin. Biz analizlerimizde şart koyuyoruz. Bir hissenin belirli bir seviyesi vardır ve o seviyenin üstüne çıkıp da orada tutunursa, ki biz buna direnç diyoruz örneğin yükseliş için. Direnç üstüne çıkıp direnci destek konumuna getirip üstünde tutunursa veyahut teknik formasyonu net olarak oluşturuyorsa verdiğimiz hedefe gidecek diyoruz. Ona göre dediğim gibi bilgileri sizinle paylaşıyoruz ve siz de bu şekilde eğer yüksek potansiyelli hisse senedi vesaire görürseniz veya temel olarak iyi olduğunu düşündüğünüz şirketler varsa bizimle paylaşın, videonun yorum bölümüne yazın. Beraber inceleyelim. Eğer gerçekten bir yükseliş potansiyeli varsa sizinle video şeklinde paylaşalım. Veyahut da takip ettiğiniz hisseleri yorum bölümüne mutlaka yazın. Zamanım oldukça, vaktim yettikçe yorumlarınızı okuyup sorduğunuz hisseleri analiz edip sizinle paylaşıyorum videonun altına. Yaptığınız yorumun altına yazıyorum. Ve çok önemli, çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. 2-3 saniyenizi ayırıp abone olursanız bir şey kaybetmezsiniz. Bu tür videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup bildirim zilini açarsanız yükleyeceğimiz her videodan anında haberdar olacaksınız diyelim. Ve siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olup bildirim zilini açarken de ben de analizime başlayayım. Evet, yeni hissemiz bu şekilde bir görüntü var. Aylık grafiğini açtık. Bu arada dediğim gibi biz teknik analizle yapıyoruz bu analizleri. Teknik analiz bize ne söylüyorsa biz sizinle onu paylaşıyoruz. Teknik analiz olmazsa biz bu seviyeleri, bu potansiyelleri sizinle paylaşamayız. Bizim için teknik analiz bulunmaz bir nimettir. Ve siz de bizim gibi bu şekilde yüksek potansiyelleri görmek istiyorsanız, bir hissenin nereden alınması gerektiğini, nereden satılması gerektiğini öğrenmek, bilmek istiyorsanız, kısa vade, orta vade, uzun vade, alım satımlarda kar seviyenizi belirleyebilmek istiyorsanız, teknik analiz kursumuz var sıfırdan zirveye kadar. 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik ve aynı bizim gibi biz nasıl analiz yapıyorsak, biz nasıl yüksek potansiyelleri görüyorsak siz de göreceksiniz. Teknik analiz eğitimini almak isteyenler olursa videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oradan linki tıklayıp satın alabilirler. Gördüğünüz gibi tıkladığınızda böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Burada bilgiler yazıyor. Bilgisayar üzerinden alırsanız sevinirim. Çünkü bilgisayar üzerinden aldığınızda daha az vergi kesiyor. Siz gene aynı ücreti ödüyorsunuz. Fakat bana yapılan kesintiler daha fazla oluyor telefon üzerinden aldığınız zaman. Onun için bilgisayar üzerinden alırsanız sevinirim. Reklamımızı da yaptıktan sonra dilerseniz analizimize devam edelim. Evet, bugünkü hissemiz bu ve Aksigorta AKGRT borsa koduyla karşımıza çıkıyor. Şimdi Aksigorta'da şöyle geçmişine bakalım. Bu arada bu grafik aylık bir grafik. Yani her zaman ne diyoruz? Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş ve dolayısıyla çok uzun vadeli bir grafik. Şöyle baktığımızda Aksigorta'da ne kadarlık bir yükseliş olmuş onu sizinle paylaşalım. Şurada yükseliş trendi başlamış ve hangi yıla kadar şöyle baktığımızda, hatta onu da paylaşalım. 2007'ye kadar bir yükseliş olmuş. Hatta orayı da işaretleyelim, belli olsun net bir şekilde. Zirvesi neresi? Şurası. Yani 1 Kasım 2007. Ve bu hisse senedi 1 Aralık 1995'ten 2007'ye kadar bir yükseliş olmuş, bir yükseliş trendi göstermiş.
Gördüğünüz gibi şöyle turkuazla gördüğünüz bir trend. Tabi bu trend çizgisi değil ama bu şekilde bir yükseliş olmuş. Peki ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Onu sizinle paylaşalım. Hemen buradan cetvelimizi alalım. 1995'e gelelim. Tam dibine, mumun dibine kadar gelelim. Ortalama tabii ki. Şöyle zirvesi neresi? 2007'de burada 0.76'lara kadar gelmiş. Peki ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Burada ekranda mavi kutunun içinde siz de görüyorsunuz. %138.073'lük bir yükseliş göstermiş. 12 yılda, bundan sonra kaç yılda nasıl bir yükseliş potansiyeli olacak? Nasıl bir yükseliş gösterecek? Ona da bakalım isterseniz. Daha doğrusu onu da açıklayalım. Şimdi bu hissenin dibine, geçmişine baktığımızda tabii aynı olmuyor. Yani burada 12 yılda böyle bir yükseliş göstermiş. Bundan sonraki trend başladıktan sonra 12 yılda da böyle bir yükseliş gösterecek diye bir şey yok. Çünkü 1995'ten 96'ya kadar baktığımızda 4x yapmış. Yani bir yılda 4 kat artmış. Ama şu anki trende baktığımızda bir yılda 9 kat artmış. Dolayısıyla da illa bir trend 12 yılda tamamlanmışsa diğer trendde, yani bir sonraki diğer trendde 12 yılda tamamlanacak diye bir şey yok. Onu kimse bilemez. Temel olarak da baktığımız zaman şirketin işte 12 yıl önceki haliyle şu anki hali aynı olmayabilir. O zamanlar belki işler daha kötüydü. Şu an daha iyidir. 138 binlik yükselişi 12 yılda yapmış. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir yükseliş potansiyeli var? Ortalama kaç yılda tekrar bu kadar yükselme ihtimali var? Ona bakalım. Şimdi şurayı kaldıralım istiyorum. Mavi çizgileri kaldıralım. Burada teknik olarak bir formasyon var. Uzun vadeli bir flama formasyonumuz var burada. Turkuazla gördüğünüz. Bu formasyon gördüğünüz gibi burada kırılmış. Ne zaman? Şöyle baktığımızda 2019'da bu flama yukarıya kırılmış. Daha sonra gelmiş şurada gördüğünüz gibi bir pullback, yani onay dediğimiz olayı gerçekleştirmiş. Pullback demek bir direnci veya desteği kırıp daha sonra gelip o destekten tekrar tepki alması demek. Burada da yükseliş trendi olmuş. Flamayı yukarıya kırmış, gelmiş burada 2019'da ve 2020'de tekrar gelip bir onay almış ve onun ardından şurada tekrar 2022'de gelip bir onay daha almış ve güzel bir şekilde yükselmiş. Peki bundan sonra ne olacak? Şöyle bir kısa vadede bakmak istiyorum. Çünkü kısa vade soranlar var. Kısa vadede şöyle baktığımızda, onu da sizin için hazırladım. Şurada Tobo gibi bir hareket var. Bu Tobo formasyonu 5.42'lerden kırılmış ve Tobo hedefi 16.86'lara gidiyor. 5.42 seviyesinin üstünde kaldığı sürece Aksigorta'da kısa vade için hedef 16.86 seviyesidir ve şu an 8.50'lerde. Tabii bu kısa vadeli bir grafik. Onun için uzun vadeliye devam edelim. Uzun vadelide de ne dedik? Burada bir pullback yapmış. Ortalama şuralar 1.26'lar. 1.26'dan sonra güzel bir yükseliş olmuş. Şurada gördüğünüz gibi. Ve 1995'te bir yükseliş hareketi başlattı. Bir yükseliş trendi başlattı dedik. Burada da o trendi gördüğünüz gibi şurada başlatmış. Temmuz 2022'de 1995'te olduğu gibi bir yükseliş trendi başlatmış. Yani bir yıl olmuş. Dilerseniz ona da bakalım. Bir yılda ne kadar yükselmiş ona bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir yılda 5.5x yapmış trendi başlattıktan sonra. Peki geçmişine baktığımızda bir yılda trend başladıktan sonra ne kadarlık bir yükseliş göstermiş? Onu hemen sizinle paylaşalım. Aylık grafiğimizi açalım. 1995-96. Biz 95 mi dedik? 96'ymış. Pardon, 11 yılmış. Çünkü trendi 96'da başlatmış. Onu da söylemiş olalım hemen. 1 Ocak 96'dan 1 Ocak 97'ye kadar nasıl bir yükseliş olmuş onu sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi şurada zirvesi. Burada da ilk trendini başlattığında 1996'dan 97'ye kadar bir yılda gördüğünüz gibi 9.5x yapmış. Yani 9.5 kat artmış bir yılda. Şu anki trendi başlattıktan sonra da bir yılda 5.5x, yani 5.5 kat artmış gördüğünüz gibi. Aynı olmayabilir ama gene de birbirine yakın bir oran diyelim. Peki kısa vade baktık. Kısa vadeli hedefimizi verdik. Uzun vadeli hedef ve uzun vadeli yükseliş potansiyeline bakalım. Şu an ne dedik? 8.5 TL'lerde. Burada Flama'nın hedefine baktığımızda Flama formasyonu kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi
yukarıya doğru gitmiş ve 8,5 TL'lerden ortalama. Bu filamanın hedefi bu arada şöyle gördüğünüz gibi 1416'lar ve şu andan itibaren bu filama formasyonuna kadar gördüğünüz gibi şöyle kaldıralım. %18.400'lük bir yükseliş potansiyeli görünüyor Aksigorta'da. Dolayısıyla hedefimiz ortalama 1500 TL seviyeleri. Tabii bu teknik formasyon yani flama formasyonun hedefi. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Teknik olarak bu hedefler görünüyor. Uzun vadeli teknik burayı gösteriyor ve tabii ki ileride büyük düşüşler olabilir. Belirli bir yükselişten sonra %40, 50, 60 düşmesi, düzeltme olması normaldir. Ki geçmişine baktığımızda da 11 yıllık yükseliş trendinde de böyle düzeltmeler yapmış. Etkin piyasalar hipotezi denen bir şey var yatırımda ve bu hipoteze göre piyasa devamlı dalgalanır. Hisse piyasası, kripto para piyasası, altın, dolar mutlaka dalgalanır. Onun için düzeltmelerde, düşüşlerde panik yapmamak için tabii ki bu işi bilmeniz gerekiyor. Biz de başta öyleydik. Panik yapıyorduk, satıyorduk, zararla düşe kalka öğrendik. Tabii ki siz de öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi teknik analiz kursumuz var. Öğrenip uyguladıktan sonra gerçekten para kazanmaya başladığınızı anlayacaksınız. Dediğim gibi yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler vesaire varsa videonun yorum bölümüne yazın. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu arada her cumartesi akşam saat 10-11 gibi TikTok'ta hisse analizleri yapıyoruz. Gelip soruyorsunuz hissenizi sırayla veya gördüğümüz kadarıyla hissenin analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca aynı şekilde her hafta cumartesi akşamları saat 10-11 gibi TikTok ve YouTube'da ortak canlı yayın açmak istiyoruz. Bu şekilde hem TikTok'tan hem YouTube'dan sorulan hisselerin analizini canlı yayında sohbetli bir şekilde sizinle paylaşıyoruz. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.